Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, dilerseniz hamurunu geceden yoğurup hazırlayabileceğiniz şahane bir pastane poğaçası tarifimle geldim. Gerçekten tarifim muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kaba 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 3 çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettim. Spatula yardımıyla şeker eriyene dek karıştırıyorum. Hemen içerisine 1 çay bardağı dolusu yoğurdu ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtamın sarılarını ayırdım. Poğaçaların üzerine sürmek için aklarını içerisine ilave ediyorum. Ve son olarak da 75 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını hemen içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Poğaça hamuru yaparken mutlaka kullanacağınız sıvıların sıcağa yakın ılık olmasına dikkat edin. Ve kullanmış olduğunuz malzemelerin de oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu aşamada poğaçalarınız daha lezzetli ve güzel olacaktır. Malzemeleri bir miktar karıştırdıktan sonra hemen içerisine biraz un ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Spatula ile eklemiş olduğum malzemelerimi şöyle hamur yoğunlaşana dek karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı kenara alıyorum ve hamuru ellerimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hazırlamış olduğum poğaça hamuru için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız un miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlamış olduğum poğaça hamuru oldukça yağlı bir kıvamda olduğu için hamur kendini çok kolay bir şekilde toparlayacaktır. Ama siz çok fazla un ilavesi yaparak hamurunuzu sertleştirmeyin. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstereceğim. Hamur ele yapışmayan gayet yumuşak bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra pürüzsüz bir kıvama gelebilmesi için 4-5 dakika kadar daha bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi hamur gayet yumuşak ama elime yapışmıyor. Çay bardağının içerisinde kalan sıvı yağı da hamurun üzerine yedirdikten sonra artık hamurun mayalanması için hamurumu mayalandırmaya alıyorum. Üzerini streçle kapatıp oda sıcaklığında 45 dakika kadar hamurun mayalanması için bekleteceğim. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Sizlerin de gördüğü gibi. Öncelikle hamurumun havasını alıyorum. Dıştan içe doğru katlayarak hamurun havasını alacağım. Hemen kenara koymuş olduğum tahtamın üzerine bezelemiş olduğum hamurlarımı teker teker yerleştiriyorum. Mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Yapmış olduğum poğaça hamuru tarifinde toplamda 15 tane poğaça elde ettim. Sizler bu miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz evinizdeki kişi sayısına göre. Veya miktarları arttırarak da buzluğunuza daha fazla yerleştirip çocuklarınızın beslenmesi için kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum poğaça hamuruyla sizler dilediğiniz poğaça çeşitlerini hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hamuru gayet güzel, elastik bir yapıda ve oldukça yumuşak bir hamur. Vermiş olduğum ölçülere ve püf noktalarına uyarsanız eminim sizler de şahane poğaçalar elde edebilirsiniz. Hamurun tamamını bezeledikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum.
İç harcı olarak ben lor peyniri kullandım. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Hamurun ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar peynirimi içerisine ilave edip gördüğünüz gibi şeklini verip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ben şeklini verirken bu şekilde hazırladım. Siz dilediğiniz şekillerde de hazırlayabilirsiniz poğaçalarınızı. Ben poğaçalarımı hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaça hamurlarımın tamamının şeklini verdim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım sizlerin de gördüğü gibi. Tepsi mayası için yarım saat kadar üzeri kapalı bir şekilde beklettim. 2 tane yumurta sarısını ayırmıştım. 1 tatlı kaşığı kadar içerisine süt ilave ettikten sonra fırça yardımıyla poğaçalarımın üzerine gördüğünüz gibi sürüyorum. Poğaça hamurlarının üzerine çok fazla baskı uygulamadan sürmenizi tavsiye ederim. Poğaçalarınızın bu aşamada mayası kaçmasın. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı pişirdim ve aldım fırınımdan. Rengi, dokunuşu, lezzeti ve kolaylığıyla oldukça muhteşem bir poğaça tarifi. Sabah kahvaltılarınız için, beş çaylarınız için çocuklarınızın beslenmesini hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir poğaça tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İç dokunuşunu da sizler de daha yakından görüyorsunuz. Gerçekten göz göz şahane oldu. Pastane poğaçalarını aratmayan muhteşem bir poğaça tarifi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.